Depresyon. Genellikle fısıltıyla konuşulan, çoğu zaman yanlış anlaşılan ve damgalanan bir kelime. Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen, yaygın ve ciddi bir ruh sağlığı bozukluğudur. Zayıflık belirtisi olmadığı gibi bir seçim de değildir. Depresyon, bir kişinin hayatının her alanını etkiler. Dünya Sağlık Örgütü, 280 milyondan fazla insanın depresyondan muzdarip olduğunu tahmin ediyor. Bu sayı, farkındalık ve tedaviye olan acil ihtiyacı vurguluyor. Depresyon kendini sayısız şekilde gösterir ve bu da onu tespit etmeyi zorlaştırır. Sadece üzgün veya moralsiz hissetmek değildir. Yaşamın her alanına nüfuz eden yaygın ve kalıcı bir duygusal sıkıntı halidir. İşte depresyonun varlığını gösterebilecek bazı yaygın belirtiler. Kalıcı üzüntü ve boşluk. Göğsünüze çöken ağır bir ağırlık, kalbinizde sürekli bir ağrı hayal edin. İlgi veya zevk kaybı. Bir zamanlar heyecan ve tutku uyandıran aktiviteler artık sıkıcı ve çekici gelmiyor. Hobiler, sosyal toplantılar ve hatta basit zevkler cazibesini kaybederek sizi boş ve ilgisiz hissettirir. Uyku bozuklukları. Vücudun kendini yenilemesinin doğal yolu olan uyku zorlaşır. Uykusuzluk geceleri sizi uykudan uyandırabilirken, diğerleri aşırı uyku haliyle mücadele ederek günle yüzleşmekte zorlanır. Depresyonun karmaşıklığını çözmek, çok yönlü kökenlerini anlamayı gerektirir. Bu sadece üzgün hissetmek değil, daha çok biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşimidir. Her bacak depresyona katkıda bulunan önemli bir yönü temsil eden 3 bacaklı bir tabure hayal edin. Bir bacak zayıflarsa, tüm yapı dengesiz hale gelir. Benzer şekilde, bu alanlardan herhangi birindeki bir dengesizlik, bireyin depresyona yatkınlığını artırabilir. Sonraki bölümlerde, bu yaygın ruh sağlığı bozukluğuna katkıda bulunan karmaşık ağı ışık tutarak, bu faktörlerin her birine daha derinlemesine ineceğiz. Beynimiz, sinyalleri vücuda iletmek için kimyasal haberciler olan nörotransmitterlere dayanan karmaşık iletişim ağlarıdır. Bu nörotransmitterler dengesiz hale geldiğinde ruh hali düzenlemesini bozarak depresyona yol açabilir. Serotonin, dopamin ve norepinefrin, ruh halinde, motivasyonda ve esenlik duygularında rol oynayan anahtar nörotransmitterlerdir. Depresyonu olan kişilerde bu nörotransmitterler daha düşük miktarlarda üretilebilir veya aktiviteleri bozulabilir. Genetik yatkınlık da depresyonda rol oynar. Yakın bir aile üyesinde depresyon yaşandıysa, bozukluğun gelişme olasılığı artar. Bununla birlikte genetik bir yatkınlığa sahip olmak, birinin depresyona gireceğinin garantisi değildir. Çevresel faktörler ve yaşam deneyimleri de önemli ölçüde katkıda bulunur. 5. Bölüm, Psikolojik etkiler. Depresyonda zihnin rolü. Düşüncelerimiz, inançlarımız ve başa çıkma mekanizmalarımız, duygusal sağlığımızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Olumsuz düşünce kalıpları, düşük benlik saygısı ve kötümser bir bakış açısı, depresyonun kök salması için verimli bir zemin yaratabilir. Sürekli olarak şüpheleri ve eleştirileri fısıldayan, öz değerinizi aşındıran ve çaresizlik duygularını artıran olumsuz bir iç ses hayal edin. Bu olumsuz iç konuşma, kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir ve sosyal geri çekilmeye, izolasyona ve çaresizlik duygusuna yol açabilir. Travma, istismar veya ihmal gibi erken çocukluk deneyimleri de ruhta kalıcı izler bırakabilir ve bireyleri yaşamın ilerleyen dönemlerinde depresyona karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu olumsuz deneyimler, sağlıklı duygusal gelişimi bozabilir ve yetişkinliğe kadar devam eden olumsuz düşünce kalıpları yaratabilir. 6. Bölüm, Çevresel Tetikleyiciler, Yaşamın ruh sağlığı üzerindeki etkisi. Hayat, hem neşeli hem de zorlu deneyimlerle örülmüş bir kumaştır. Hepimiz bir noktada sıkıntılarla karşılaşıyoruz, ancak belirli yaşam olayları, savunmasız kişilerde depresyonu tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Sevdiğiniz birinin ölümü, iş kaybı veya bir ilişkinin sona ermesi gibi önemli bir kayıp yaşamak. Bu olaylar bizi derinden sarsabilir, kendimizi kaybolmuş, yalnız ve kederle bunalmış halde bırakabilir. Kronik stres,
maddi sıkıntı, sosyal izolasyon ve şiddete veya istismara maruz kalma da duygusal direncimizi azaltarak depresyon geliştirme riskini artırabilir. Çevremizin ruh sağlığımızı şekillendirmede önemli bir rol oynadığını hatırlamak önemlidir. 7. bölüm, ışığı aramak. Depresyonu yenmenin yolları. Depresyonun pençesinden kurtulmak mümkündür. Tıpkı depresyonun çeşitli şekillerde kendini göstermesi gibi, iyileşme yolları da öyledir. Etkili tedavi, genellikle bireyin özel ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlanmış çok yönlü bir yaklaşımı içerir. Profesyonel yardım almak çok önemlidir. Ruh sağlığı uzmanları, depresyonun altında yatan nedenleri keşfetmek, başa çıkma mekanizmaları geliştirmek ve bir iyileşme yolculuğuna çıkmak için güvenli ve destekleyici bir alan sağlayabilir. Sonraki bölümlerde, bireylerin depresyonu yenmelerine ve yaşamlarını geri kazanmalarına yardımcı olmakta etkili olduğu kanıtlanmış kanıta dayalı tedavileri ve çözümleri keşfedeceğiz. 8. bölüm, terapi, diyalog ve içgörü yoluyla iyileşme. Terapi, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarını eğitimli bir ruh sağlığı uzmanıyla keşfetmeniz için güvenli ve gizli bir alan sağlar. Diyalog ve rehberli egzersizler yoluyla, terapi, depresyonunuzun altında yatan nedenler hakkında fikir edinmenize, olumsuz düşünce kalıplarına meydan okumanıza ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi veya BDT, depresyon için yaygın olarak bilinen ve etkili bir terapi şeklidir. BDT, depresyona katkıda bulunan olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını belirlemeye ve değiştirmeye odaklanır. Bireylere duygularını yönetmeleri ve zorlu durumlarla başa çıkmaları için pratik araçlar ve teknikler sunar. Kişiler arası terapi, psikodinamik terapi ve farkındalık temelli terapiler gibi diğer terapötik yaklaşımlar da depresyonun tedavisinde faydalı olabilir. Terapi seçimi, bireyin özel ihtiyaçlarına, tercihlerine ve terapistin uzmanlığına bağlıdır. 9. bölüm, İlaç, beyinde dengeyi sağlamak. Bazı durumlarda, ilaç, depresyon için kapsamlı bir tedavi planının parçası olarak önerilebilir. Antidepresan ilaçlar, ruh halini, uykuyu, iştahı ve enerji seviyelerini düzenlemede çok önemli bir rol oynayan nörotransmitterler adı verilen beyin kimyasallarını dengeleyerek çalışır. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri veya SSRI'lar, en yaygın olarak reçete edilen antidepresan türüdür. SSRI'lar, beyindeki serotonin bulunabilirliğini artırır ve bu da ruh halini iyileştirmeye, kaygıyı azaltmaya ve duygusal refahı artırmaya yardımcı olabilir. İlacın herkese uyan tek bir çözüm olmadığını ve herkes için uygun olmayabileceğini belirtmek önemlidir. İlaç yazma kararı, bireysel ihtiyaçlarınızı değerlendirebilen, ilerlemenizi izleyebilen ve olası yan etkileri ele alabilen, kalifiye bir sağlık uzmanıyla görüşerek verilmelidir. 10. bölüm, yaşam tarzı değişiklikleri, değişim yoluyla kendinizi güçlendirmek. Terapi ve ilaç, depresyonun tedavisinde önemli roller oynarken, yaşam tarzı değişiklikleri de ruh sağlığınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Günlük rutininizde olumlu değişiklikler yaparak, semptomlarınızı yönetmek, ruh halinizi iyileştirmek ve yaşamınız üzerindeki kontrolü yeniden kazanmak için kendinizi güçlendirebilirsiniz. Düzenli egzersizin, ruh halini yükselten özellikler taşıyan endorfinleri serbest bırakarak antidepresan etkileri olduğu gösterilmiştir. Haftanın çoğu gününde en az 30 dakikalık orta yoğunluklu egzersiz yapmayı hedefleyin. Hızlı yürüyüş, dans, yüzme veya bisiklet gibi keyif aldığınız aktiviteler bulun. Vücudunuzu dengeli ve besleyici bir diyetle beslemek, hem fiziksel hem de ruh sağlığı için önemlidir. Ruh halini ve enerji seviyelerini olumsuz etkileyebilecek işlenmiş gıdaları, şekerli içecekleri ve sağlıksız yağları sınırlayarak meyveler, sebzeler, tam tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar gibi tam gıdaları tüketmeye odaklanın. 11. bölüm, bir umut feneri, desteği benimsemek ve gücü bulmak. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Depresyon yaygın ve tedavi edilebilir bir ruh sağlığı rahatsızlığıdır. Yardım istemek, zayıflık değil, güç belirtisidir.
Mücadelelerinizi kabul ederek ve destek arayarak hayatınızı geri kazanmak için cesur bir adım atıyorsunuz. Kendinizi teşvik, anlayış ve dinleyen bir kulak sağlayabilecek destekleyici bir aile ve arkadaş çevresiyle kuşatın. Yalnız değilsin ve umut var.